Hadi gelin, tarihin o sisli koridorlarına dalalım. Avrupa'nın henüz batıl inançların gölgesinde olduğu bir çağdan, bilimin ve bilgeliğin adeta bir güneş gibi parladığı Pers yarına doğru uzanan, gerçekten nefes kesici bir yolculuğa çıkalım. Bu, sadece bir yerden bir yere gitme hikayesi değil. Bu, cehaletin o kalın zincirlerini kırmaya cüret eden tek bir adamın, bilginin o sönmez ışığına ulaşmak için verdiği destansı mücadelenin ta kendisi. Biliyorsunuz her büyük hikaye insanın kalbine işleyen bir anla başlar. İşte bizim hikayemizde tam olarak bu cümlenin içindeki o derin, o sarsıcı kayıp duygusuyla başlıyor. Bu sözler Rob J. Cole adında küçücük bir çocuğun kaderini adeta mühürleyen bir an. Ona hem ölümün sırlarını fısıldayan eşsiz, belki de lanetli bir armağan, hem de hayatı boyunca omuzlarında taşıyacağı o ağır yükün ilk habercisiydi. İşte bu soru, anlatacağımız bu büyük destanın tam merkezinde duruyor. Bir insan gerçeğin peşinde, bilginin o aydınlık ışığı için ne kadar ileri gidebilir? Düşünsenize, etrafınızı saran o zifiri karanlığa ve cehalete rağmen aydınlanma uğruna neleri feda ederdiniz? Gelin şimdi bu cesur sorunun izini birlikte sürelim. Ve yolculuğumuz başlıyor. Gözlerinizi bir anlığına kapatın ve 11. yüzyıl Londra'sını hayal etmeye çalışın. Hastalığın kol gezdiği, sokakların çamur ve sefalet içinde olduğu, gürültülü ama bir o kadar da acımasız bir şehir. İşte kahramanımızın o inanılmaz hikayesi bu kasvetli ve umutsuz topraklarda filizleniyor. Rob'un çocukluğu sanki art arda gelen acımasız darbelerle paramparça oluyor. Daha ilk anda Londra'nın o kalabalık sokağında annesinin hayatını kaybetmesiyle sarsılıyor. Çok geçmeden babasının ölümüyle tamamen yetim kalıyor. Ama trajedi burada durmuyor. Kardeşleri sanki bir hayalet tarafından yutulurcasına birer birer hayatından koparılıyor. Artık bu dünyada yapayalnız. İşte tam o çaresizlik anında kader, onu gezgin bir berber cerrahın hem merhametsiz hem de bir o kadar hayatını değiştirecek olan dünyasının kollarına atıveriyor. Peki kimdi bu berber cerrahlar? Onlar modern tıbbın olmadığı bir çağın hem doktoru hem de şovmeniydi aslında. Arabalarında taşıdıkları iksirlerle her derde deva olduklarını iddia eden, ağrıyan bir dişi bir çırpıda çeken, kan akıtarak hastalıkları iyileştiren gezgin zanaatkarlardı. Bilimden çok gösteriye, bilgiden çok batıl inanca dayalı bir dünyaydı bu. Ve Rob'un şifa sanatıyla ilk tanışması işte bu ilkel ve bir o kadar da büyülü sahnede gerçekleşti. Fakat Rob'u sıradan bir yetimden ayıran, onu hem kutsayan hem de lanetleyen derin bir sırrı vardı. Parmak uçları bir hastanın tenine değdiği an başkalarının göremediğini görüyor, hissedemediğini hissediyordu. Ölümün o geri dönülmez, o soğuk nefesini. Bu bir yandan ona çaresiz vakaları önceden bildiren bir armağandı. Evet, ama diğer yandan da ruhunu ezen, kurtulmak için her gece dua ettiği dayanılmaz bir yüktü. Yıllar gezgin cerrahın yanında akıp giderken Rob ustasının bilgisinin artık sınırlarına dayandığını fark ediyor. İçindeki o bilgi ateşi bu dar kalıplara sığmaz hale geliyor. İşte bu onun için maceraya yapılan o kaçınılmaz bir çağrı. Anlıyor ki aradığı gerçek şifa sanatı bu sisli topraklarda değil, ufkun çok daha ötesinde, medeniyetin parladığı o uzak diyarlarda. O çağda dünya sanki ikiye bölünmüş gibiydi. Bir yanda batıda tıp, duaların ve batıl inançların gölgesinde adeta can çekişirken, diğer yanda doğudan bir efsane fısıldanıyordu, Pers diyarı. Orada hastaların bilimsel yöntemlerle tedavi edildiği hastanelerden, on binlerce kitabın bulunduğu kütüphanelerden ve hekimlerin piri Büyük Üstad İbn Sina'dan bahsediliyordu. Bu, batının karanlığına meydan okuyan, doğunun vaat ettiği aydınlık bir umuttu. Ancak bu basit bir seyahat kararı değildi. Bu adeta küllerinden yeniden doğmaktı. Bilgi uğruna her şeyini, bildiği tüm dünyayı geride bırakması gerekiyordu. Önce kimliğini, çünkü bir Hristiyan olarak o bilgelik kapısından asla giremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden hayatının en cüretkar oyununu oynadı ve kendini bir Yahudi olarak tanıttı. Ve ardından sonu belirsiz, tehlikelerle dolu 2 koca yıl sürecek bir kervan yolculuğuyla bilinmeyene doğru yelken açtı. Ve aylar, hatta yıllar süren o meşakkatli yolculuğun sonunda ufukta İsfahan beliriyor. Burası sadece bir şehir değildi. Burası aklın, bilimin ve sanatın attığı bir kalpti. Bir medeniyetin zirvesiydi. Rob, sadece yeni bir şehre değil, hayallerinin bile ötesinde yepyeni bir dünyaya adımını atmıştı. Geride bıraktığı dünyayla içinde bulduğu dünya arasındaki o devasa farkı anlamak için şu 2 resme bakmak yeterli aslında.
Batı'nın çamurlu sokaklarındaki o şarlatanlığın karşısında İsfahan'ın düzenli, temiz ve bilimle yönetilen hastaneleri yani maristanları yükseliyordu. Burada şifa tesadüflere değil, gözleme, araştırmaya ve bilgiye dayanıyordu. Ve bu sayı, bakın bu sadece bir sayı değil, bir devrimin kanıtı, 100.000. Bu İsfahan'daki kütüphanenin raflarını dolduran kitapların sayısıydı. Düşünsenize, Rob'un daha önce eline bile almadığı kağıtlar üzerine yazılmış aklın sınırlarını zorlayan devasa bir bilgi okyanusu. Ve o büyük üstad İbn Sina ile tanışması öyle görkemli bir derste falan değil, insanlığın en saf anlarından birinde gerçekleşiyor. Açlıktan ölmek üzere olan bir hastanın başucunda "Yavaş dostum, yavaş" diyen bir ses. İşte bu ses İbn Sina'nın felsefesinin özetiydi aslında. Gerçek şifa sadece bilgiyle değil, her şeyden önce derin bir merhametle mümkündür. Ancak kitaplardan öğrenilen bilgi, hayatın o acımasız sınavlarından geçmeden tam olarak bilgeliğe dönüşemezdi. Rob'u bekleyen asıl dersler işte şimdi başlıyordu. Onu bir çıraktan gerçek bir hekime dönüştürecek olan 3 büyük sınav vardı önünde. Birincisi, şehri bir kabusan gibi saran ve yüzlerce can alan o korkunç veba salgınıydı. İkincisi, Şah'ın ordusuyla gittiği savaş meydanının kanlı gerçekleriydi. Ve sonuncusu, en tehlikelisi. Bilginin en derin sırrına ulaşmak için hem dinin hem de toplumun en büyük tabusuna meydan okuması gerekecekti. İşte hekimliğin en temel ikilemi tam da bu noktada yatıyordu. Yaşayanları iyileştirebilmek için ölülerin sırlarına vakıf olmak gerekiyordu. İnsan vücudunun o karmaşık haritasını çözmeden hastalıklarla nasıl savaşılabilirdi ki? Bu Rob'u yasalarla, din ve kendi vicdanıyla karşı karşıya getiren en büyük sınavıydı. Kutsal sayılarını sorgulamak. Her büyük yolculuk başladığı yere geri dönmekle tamamlanır. Hikayemizin son perdesinde de kahramanımız artık bir çırak değil, ruhu ve zihni bilgelikle donanmış bir hakim olarak eski dünyasına dönüyor. Ancak bu, mücadelenin bittiği anlamına gelmiyordu. Asıl mücadele belki de yeni başlıyor. İsfahan'da bir hakim yani bilge bir hekim olarak zirveye ulaşıyor. Fakat en büyük sırrı yani Hristiyan kimliği ortaya çıkınca canını kurtarmak için her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kalıyor. Yıllar sonra Londra'ya döndüğünde yanında sadece yeni kurduğu ailesi değil, aynı zamanda vatanının henüz kabul etmeye hazır olmadığı paha biçilmez bir bilgi hazinesi var. Ve yeni görevi belki de eskisinden çok daha zor. Kendi toprağındaki cehaletle savaşmak ve bilimin ışığında bir umut merkezi, bir hastane kurmak. Rob Cole, evet, Paris diyarından yanında hastalıkları iyileştirecek bilgiyi getirmişti. Ama peki ya en tehlikeli hastalığı, yani cehaleti ve korkuyu da iyileştirebildi mi? İlerlemenin, yerleşik inançlarla ve geleneklerle olan bu ebedi mücadelesi belki de insanlığın en zorlu savaşıdır. Ve bu solo, Rob'un hikayesi bittikten çok sonra bile bugün bizim zihinlerimizde yankılanmaya devam ediyor.